Geçtiğimiz Ağustos ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan ziyaretine ve sonrasında Rus yetkililerin Zengezur Koridoru açıklamaları İran'dan sert tepkilere yol açtı. Bu videoda Zengezur Koridoru'nun tarihine veya özelliklerine değil, daha çok İran'daki bu tepkilere ve sebeplerine odaklanacağız. Zengezur Koridoru ve daha fazlası hakkında birçok değerli video halihazırda bu kanalda sizler için yayınlandı ve yayınlanıyor. Siz de üzerine uzun emekler sarf edilen bu içeriklerden haberdar olmak için bu videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Gelin şimdi İran'ın Zengezur konusundaki tepkilerine bir bakış atalım. GZT 10.10 başlıyor. Gelin bütün bunlardan önce bu tartışmalara sebep olan Zengezur Koridoru'nun ortaya çıkış sürecine kısaca bir bakış atalım. Zengezur Koridoru 2020'deki 2. Karabağ Savaşı'nın ardından imzalanan 10 Kasım 2020 tarihli Üçlü Ateşkes Anlaşması'yla gündeme geldi. Bu anlaşmanın 9. maddesi Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz ulaşım bağlantılarının kurulmasını öngörüyor. Koridor Ermenistan'ın güney bölgesi olan Siyunik ya da tarihi adıyla Zengezur üzerinden geçecek şekilde planlandı. Bu proje Azerbaycan'ın ana kara parçası ile Nahçıvan arasında doğrudan kara bağlantı sağlamayı, aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz bir ulaşım hattı oluşturmayı amaçlamakta. Ancak projenin uygulanması konusunda Ermenistan ve Azerbaycan arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. Birazdan değineceğim üzere Ermenistan kendi topraklarından geçecek bu koridorun egemenlik haklarını ihlal edebileceği endişesi taşırken Azerbaycan ise anlaşma şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini savunuyor. Koridor projesi bölgesel ticaret ve ulaşım imkanlarını arttırma potansiyeline sahip olmakla birlikte aynı zamanda Kafkasya'daki jeopolitik dengeleri etkileyebilecek önemli bir faktör olarak görülüyor. Ve projenin hayata geçirilmesi iki ülke arasındaki müzakerelerin sonucuna ve bölgesel ve küresel aktörlerin tutumuna bağlı olarak şekillenecek. İran, Zengezur Koridoru'na karşı sert bir tutum sergiliyor. İranlı yetkililer bu projeyi ulusal güvenliklerine yönelik bir tehdit olarak görüyor. Devrim rehberi Ali Hamenei, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri gibi üst düzey isimler konuyla ilgili sert açıklamalar yaptı. İran, bölgenin siyasi coğrafyasını değiştirecek herhangi bir girişimi kabul etmeyeceğini vurguluyor. İran'da Zengezur Koridoru'nun bölgesel ve uluslararası düzeyde İran karşıtı bir proje olduğu konusunda genel bir kanı var. Bu koridor İran basında NATO koridoru, Turan koridoru veya Hayali koridor gibi isimlerle anılıyor. İranlı uzmanlar koridorun NATO'nun İran ve Rusya'yı çevrelemek için ortaya attığı bir proje olduğunu düşünüyordu. Ancak Rusya'dan gelen destek açıklamaları bütün ezberi bozmuş oldu. İran endişelerinin başında Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla İran-Ermenistan sınırının ortadan kalkacağı düşüncesi geliyor. Bu durumun İran'ın Avrupa ile bağlantısını fiilen keseceği ve Kafkasya'daki etkisini azaltacağı öne sürülüyor. Ayrıca koridorun güvenliğinin Rusya tarafından sağlanacak olması İran'ı rahatsız ediyor. İran koridorun açılmasıyla Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayan transit ülke olma özelliğini kaybedeceğinden endişe ediyor. İran'a göre bu durum İran'ı önemli coğrafi ve jeopolitik avantajlardan mahrum bırakabilir. Bazı analizlerde Zengezur Koridoru'nun İran'ı Kafkasya denkleminden tamamen çıkaracağı savunuluyor. Ancak İran'ın bu argümanlarının çoğu gerçekçi temellere dayanmıyor. Örneğin koridorun İran sınırına paralel biçimde inşa edileceği iddiası doğru değil. Ayrıca koridorun güvenliğini Rusya'nın sağlayacak olması projenin NATO projesi olarak sunulmasıyla çelişiyor. İran'ın asıl endişelerinden biri Ermenistan rotasının tehlikeye girmesi. Bu rota İran'ın yaptırımları delmek için Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için kullandığı iddia edilen bir güzergah. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla İran bu rotayı eskisi gibi kullanamayacak. Bir diğer önemli faktör Türkiye'nin elde edeceği jeopolitik kazanımlar. Türkiye'nin Orta Asya ülkelerine doğrudan erişim kazanması İran'ı rahatsız ediyor. İran, Türk dünyasındaki kapsamlı bir entegrasyonu kendi çıkarları ve ulusal bütünlüğü açısından tehlike olarak görüyor. Son olarak İran güçlü bir Azerbaycan'ı istemiyor. Bazı İranlı elitler Azerbaycan'ı İran'ın bir parçası olarak görüyor ve bağımsız, güçlü bir Azerbaycan'ın İran'daki Türkler için cazibe merkezi olmasına endişe ediyor. Sonuç olarak İran, Zengezur Koridoru'nu kendisini dışlayan Kafkasya denkleminin son halkası olarak değerlendiriyor. Ancak bu konunun bir ulusal mesele olarak sunulması, ülke içindeki protestolar nedeniyle zor günler geçiren yönetimin dikkatleri dağıtma çabası olarak da yorumlanabilir. Bu konunun ilgilileri için Dr. Rahim Ferzam'ın İran Araştırmaları Merkezi'nde bu konuda yayınladığı detaylı bir yazısının olduğunu söylemeliyim. Ermenistan'ın Zengezur konusundaki görüşü ülke içinde ikiye bölünmüş durumda. Bu bölünme doğrudan koridorun kendisi hakkında değil, daha çok egemenlik meselesi etrafında şekilleniyor. İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi konuya temkinli yaklaşıyor. Muhalefet partileri ise meseleye doğrudan karşı çıkıyor. Ancak hem iktidar hem de muhalefet bu yolun özel bir statüye sahip olmasını istemiyor. Geçtiğimiz yıl Gürcistan'da düzenlenen Başbakanlar toplantısında Başbakan Nikol Paşinyan, Barış Kavşağı adını verdiği bir projeyi tanıttı. Paşinyan bu projeyle Ermenistan'ı Hazar, Karadeniz ve Basra arasında önemli bir ulaşım kavşağı haline getirmeyi hedefliyor. Başka bir deyişle Paşinyan hükümeti Ermenistan'ı tek bir koridorla veya yolla sınırlamak istemiyor. Ülkeyi bir çeşit ulaştırma merkezi yapmak istiyor. Buna karşı muhalefet her türlü entegrasyona karşı çıkıyor. Öte yandan Ermenistan hükümeti ülkenin egemenlik haklarını koruma konusunda ısrarcı.
Ulaştırma yolu fikrine itiraz etmiyorlar ancak bunun Ermenistan'ın tam kontrol altında olması gerektiğini vurguluyorlar. Ülkede birçok grup ve isim İran'ı dengeleyici bir faktör olarak görüyor. İran'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği destek Ermeni yetkililer tarafından takdirle karşılanıyor. Jeopolitik dengeler açısından Ermenistan, Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Aynı zamanda AB ile ilişkilerini güçlendirmeye çabalıyor. İktidara ve Batı'ya yakın isimler jeopolitik zorunlulukları kabul ederken AB ile ilişkileri güçlendirmeyi ve Rusya'ya bağımlılığı azaltmayı savunuyor. Ancak gerek Ermenistan'daki Rusya varlığı, gerek Rusya'daki Ermeni iş adamlarının gücü ve bağlantıları düşünüldüğünde Paşinyan'ın bu konuda gideceği daha çok yol olduğunu söyleyebiliriz. Muhalifler ise Paşinyan hükümetini zafiyetle suçlamaya devam ediyor. Yine de savaşı kaybetmesine rağmen Paşinyan'ı iktidarda tutan şey halkın Ermenistan'ın Rusya'ya olan bağımlılığının sona ermesini istemesi. Rusya'dan yeterli destek göremeyen Ermenistan, İran'ı dengeleyici bir faktör olarak görse de İran'ın da içinde bulunduğu şartlardan dolayı tek başına bir destek olarak görmesi mümkün değil. Bu karmaşık durumda Ermenistan bölgesel güçler arasında denge kurmaya ve kendi çıkarlarını korumaya çalışıyor. Ülke uluslararası arenada kendine yeni müttefikler ararken iç politikada da bu hassas konuyu yönetmeye çabalıyor. Zengizor koridoru tartışması Ermenistan'ın hem iç hem de dış politikasında önemli bir konu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında iki önemli gelişme yaşandı. İlk olarak Azerbaycan, Zengizor koridorunun açılmasını barışın ön koşulu olmaktan çıkardığını açıkladı. Buna sonra değineceğim. İkincisi ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bakü ziyaretiydi. Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini desteklediğini belirtti. Rusya'nın tutumu özellikle Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ermenistan'ı eleştiren açıklamaları Erivan-Moskova ilişkileri gerdi. Ermenistan'ın batıya yakınlaşması ve Rusya öncülüğündeki örgütten uzaklaşması bu gerginliğin ana sebeplerinin arasında. Tartışmanın fitilini de bu açıklamalar ateşledi. Birazdan tekrar değineceğim üzere İran'ın şiddetli tepkilerinin sonrasında Rusya, İran'ın endişelerini gidermek adına açıklamalar yaptı. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu, Moskova'nın politikasının değişmediğini ve önceki anlaşmalara bağlı kaldıklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Zengizor koridoru terimini kullanmadıklarını vurguladı. İran, Rusya'nın açıklamalarından sonra hızlı bir reaksiyon verdi. Dışişleri Bakanı seviyesinde bu koridorun İran'ın kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı. Bazı İranlı çevreler Rusya'nın tutumunu İran'ın Batı ile ilişkilerini iyileştirme çabalarına bir tepki olarak yorumluyor. Ermeni uzmanlar dahi konuya şaşırdıklarını ifade ettiler. İran Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sophani oldukça aktif bir diplomatik çaba içerisine girdi. 6 Eylül günü Ermenistan basını davet eden Sophani, engellerin kaldırılması konusundaki tutumumuz çok açık ve nettir. Engellerin kaldırılmasına karşı değiliz. Ancak eminim ki engellerin kaldırılması çerçevesinde tüm eylemler ulusal ve devlet güvenliği çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Tam kontrol Ermenistan hükümetinin elinde ve Ermenistan'ın egemenliği çerçevesinde olmalıdır. Biz 19. yüzyıl değil, 21. yüzyılda yaşıyoruz. Ülkelerin bağımsızlığı ve egemenliği var ve bu haktan yararlanıyorlar, dedi. Bu açıklamalar egemenlik noktasında Paşinyan hükümetiyle paralel bir görüş yansıtıyor. Nitekim Ermenistan yetkilileri de İran'ın bu tutumundan memnuniyetlerini dile getirerek İran'ı sakinleştirecek bir tutum sergilediler. Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armin Grigoryan, Sophani ile görüşmesinde İran ile Ermenistan arasındaki toprak bağlantısını hiçbir güç koparamaz diyerek İran'ın gösterdiği duruş için teşekkür etti. Benzer şekilde Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan da İranlı mevkidaşını arayarak İran'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Ermeni siyaset bilimci Edgar Vardanyan, İran'ın bu tepkisi hakkında Azatutyun'a konuştu. Vardanyan, İran'ın bu çabasının eşi görülmemiş olduğunu ve pek çok İran uzmanını bile şaşırttığını ifade etti. Şu anki söylemin öncekilerden ciddi şekilde farklı olduğunu vurguladı. Vardanyan ayrıca bütün bu tepkinin sebebi için kapalı oturumlarda daha endişe verici ve somut bilgilerin olabileceğini düşündüğünü, ancak kamuoyuna açık bilgilerin bile ilgili devletlerin endişe duyması için yeterli olduğunu belirtti. Eylül ayının ilk yarısında İran basında ve sosyal medyada konuyla alakalı onlarca yazı ve haber yayınlandı. Rusya ile olan müttefik ilişkilerini sorgulayan yazılardan tutun da Rusya'nın İran'a ihanet ettiğini açıklayan yazılara kadar onlarca farklı tepki vardı. Bu süreçte Rusya'dan neredeyse hiçbir açıklama gelmedi. Ayrıca Rus basınında da İran'a yönelik tek satır yazı yazılmadığını söyleyebiliriz. En sonunda Rusya'dan İran'ı teskin edici bir açıklama geldi ve hemen ardından İran'dan Rusya'ya füze sevkiyatı haberleri düşmeye başladı. Açıklamanın ardından İran basındaki sert tavır da bıçak gibi kesildi. Özetle bu gerginliğin ilişkilere somut bir etkisi olmadı. Belki de taraflar bu gerginlik vasıtasıyla birbirine yönelik mesafe koyabileceklerinin sinyalini vererek özellikle batılı çevrelere de mesaj vermiş oldular. Eylül 2024'te İran'ın Zengizor koridoruna yönelik itirazlarına Azerbaycan'dan dolaylı yanıtlar geldi. Azerbaycan yönetimi bütün provokatif sözlere rağmen sürecin başından beri çözüm odaklı gittiği için bu tavır çok da şaşırtıcı olmadı.
Azerbaycan Zengezur koridorunu kendi ekonomik ve jeopolitik çıkarlar açısından kritik görüyor. Bu koridorun açılması Azerbaycan'ın Nahçıvan'a ve dolayısıyla Türkiye'ye doğrudan karayoluyla bağlanmasını sağlayarak bölgesel etkisini arttıracak. Azerbaycan, İran endişelerini anlayışla karşılamakla birlikte bu projeden vazgeçmeye niyetli olmadığını ve bunun İran'a karşı bir tehdit oluşturmadığını belirten açıklamalar yapıyor. Azerbaycan bu konuda her ne kadar kararlılığını gösterse de geçtiğimiz ay koridorun barış anlaşmasının ön şartı olmadığını açıklayarak barışı öncelediğini gösterdi. Bu noktada hem muhaliflere karşı Paşinyan yönetimini zor duruma düşürmeme maksadı güdüldü, hem de koridor tartışmalarının barış anlaşmasını gölgelemesi ve belki de yeni bir askeri çatışma riskini beraberine getirmesinden kaçınılmış oldu. Bu durum Azerbaycan'ın koridordan vazgeçtiği anlamına gelmese de konuya ideolojik yaklaşmadığını gösteriyor. Zengezur koridoru tartışmalarının yanı sıra bölgede alternatif bir proje daha gündeme geldi. Aras koridoru. Bu koridor İran'ın önerdiği ve desteklediği bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Aras koridoru adını Aras Nehri'nden alıyor ve İran-Azerbaycan sınırı boyunca uzanıyor. Bu koridor Azerbaycan'ın ana kara parçasını Nahçıvan'a bağlamayı amaçlıyor. Ancak Zengezur koridorundan farklı olarak Ermenistan topraklarından geçmiyor. İran bu projeyi Zengezur koridoruna bir alternatif olarak sunuyor. Tahran yönetimi Aras koridorunun bölgedeki tüm ülkelerin çıkarına hizmet edeceğini ve mevcut sınırları değiştirmeyeceğini savunuyor. Bu açıdan İran kendi önerdiği bu projenin daha barışçıl ve gerçekçi olduğunu iddia ediyor. Başka bir deyişle kontrolü ve transit ülke olma özelliğini yitirmeyeceğinden İran için bu yol daha kabul edilebilir durumda. Ancak ticaret yolları üzerinde söz sahibi olmak isteyen Rusya'nın bu konudaki tavrının ne olacağını zaman gösterecek gibi. Azerbaycan her ne kadar Zengezur koridorunu tercih etse de Aras koridoruna da sıcak bakıyor. Bakü yönetimi ana kara parçası ile Nahçıvan arasında bir bağlantı kurulması konusunda ısrarcı ve bu bağlantının hangi güzergahtan sağlanacağı konusunda esnek bir tutum sergiliyor. Ermenistan hükümeti içindeki bir grup Aras koridoru projesine daha olumlu yaklaşıyor. Çünkü bu proje Ermenistan topraklarından geçmiyor ve dolayısıyla Erivan'ın egemenlik kaygılarını gideriyor. Ancak bir grup ise büyük bir fırsatın kaçırılacağı düşüncesinde. Esasında Ermenistan'ın ekonomik menfaatleri için koridorun Ermenistan'dan geçmesinin Ermenistan için hayati ihtiyaç olduğu düşüncesi de bulunuyor. Herhangi bir üst düzey açıklama gelmese de özellikle Avrupa ülkeleri Ermenistan'ın Güney Kafkasya'daki varlığını güçlendirmek ve tutunmasını sağlayabilmek için Zengezur alternatifi üzerine duruyorlar. Ermenistan'daki bir başka cenah da her iki koridorunda bölgesel entegrasyona katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Son olarak Paşinyan'ın Barış Kavşağı projesi bir anlamda bütün hepsini harmanlar bir pozisyonda. Zaten koridor konusundaki bütün eleştirilere Paşinyan bu projeden bahsederek cevap veriyor. Bu süreçte esasında Türkiye'nin esas gündemi Gazze ve bölgede yaşananlar oldu. Zengezur konusunda üst düzey bir tepki görülmedi. Türkiye bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından İran'ın endişelerine yönelik uzun zaman önce birlikte hareket edilebileceği mesajını vermişti. Dolayısıyla Türkiye'nin tavrında herhangi bir değişiklik olmadığı gibi yakın zamanda gerçekleşecek toplantılarda süreç işletilmeye devam edilecek. Bu sorunun en keskin cevabı hayır. Özellikle Türkiye'nin İran'ı dışlayan bir tavır içinde olmaması, Azerbaycan'ın yapıcı politikalarla İran'dan gelen tüm sert açıklamalara rağmen herhangi hasmane bir tavır içine girmemesi sürecin sağlıklı olarak ilerlemesini sağlıyor. Özetle diplomatik süreç devam ediyor. Yakın gelecekte de iki önemli gelişme bekleniyor. Ekim ayında Kazan'da yapılacak BRICS zirvesi ve Türkiye'de gerçekleştirilecek 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği toplantısı. Bu toplantıların çıktıları bölgedeki dengeler açısından önemli olacak. Sonuç olarak İran ve Rusya'daki müttefiklik ilişkisinin Güney Kafkasya'daki gelişmeler nedeniyle bozulduğunu söylemek gerçekçi değil. Ancak Zengezur koridoru konusu iki ülkenin bölgedeki farklı pozisyonlarını ortaya koydu diyebiliriz. İran bölgede dengenin bir ülke lehine bozulmasından ve Türkiye'nin artan etkisinden rahatsız. Rusya ise bölgedeki üstün konumunu korumaya çalışıyor. Zengezur koridoru meselesinin sönümleneceğini şahsen düşünmesem de taraflar arasında bir orta yol bulunacağına inanıyorum. Zira sahadaki gerçeklik İran içerisinden bazı gruplar kabul etmek istemese de ortada duruyor. Ancak özellikle Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin İran'ı yok saymadan konuyu dikkatli bir şekilde ilerletmesi gerginliğin büyümesinin önüne geçiyor. Özel statülü bir koridor olsun veya olmasın bir gün bütün bu süreç doğru bir şekilde işletilirse ve Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan sınırları normale dönerse İran içinden birileri yine de İran'ın çıkarlarına ters düştüğü iddiasıyla itirazda bulunacaktır. Bakalım zaman ne gösterecek? Yeni bir video içeriğine kadar hoşça kalın. Ermenistan hükümeti içindeki bir grup Aras koridoru projesine daha olumlu yaklaşıyor. Çünkü bu proje Ermenistan topraklarından geçmiyor ve dolayısıyla Erivan'ın egemenlik kaygılarını gideriyor.